Herkese Peru'nun Nazca şehrinden selamlar, sevgiler dostlar. Bu hafta uzun zamandır keşfetmek ve görmek istediğim yer olan Nazca çizgilerini keşfetmeye gidiyoruz. Burası çölün ortasında binlerce yıl önce kim tarafından yapıldığı hala gizemini koruyan devasa figürler, uzaylılar mı, kadim medeniyetlerin bir mesajı mı, yoksa bugün Nazca çizgilerinin sırrını çözmek için Peru'nun kalbine, bu esrarengiz yere gidiyoruz. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir video olacak. Buraya çok ulaşım olmadığı için bir içimde sürekli tedirginlik, korku vardı. Fakat bu hafta bu korkumu yenip buraya geldim. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Bu esrarengiz gizemli yeri hep birlikte keşfedelim. Terminalde bu Feribus isimli otobüse gidiyoruz. Sabah saat 7:20'de kalkacak. Tabi bir de 6:20'de varmış. Ben ona yetişemedim. Şimdi bunlarla gideceğiz. Otobüs fiyatları da 16 soles. Gracias. Nazca çizgilerine geldik. Otobüs burada girişte bırakıyor. Asıl başlangıç burası. Şimdi şu ileri doğru gideceğim. Orada da sanırım görebileceğimiz birkaç çizgi var. Fakat videoya ilerlemeden önce şunun da size bilgisini vereyim. Eğer buraya gelirsiniz, terminal dışında binmenizi öneririm. Çünkü sabah şunu öğrendim. Eğer terminal dışından binmiş olsaydım 12 soles ödeyecektim. Hemen terminalin karşısında da ana caddede otobüsler yolcu alıyor. Oradan daha ucuz. Fakat terminalden bindiğim için daha yüksek ödedim. Tabii bunu bilmiyordum ben. İnternette de yazmıyordu. Sizin de aklınızda bulunsun. Yani gelirsiniz, terminal dışında binmenizi öneririm. Şimdi ilk kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Tabii ben karşıdaki çizgileri görüyorum. Şu havada da uçaklarda gidiyor. Yani uçaklarla da tur yapabilirsiniz. Tabii bayağı hızlı sürüyor. Ben onları istemedim. Yani onların da fiyatı sanırım 80 ile 100 dolar arası değişiyor. Bayağı çizgiler belirgin. Yani şimdi Mirador dedikleri kuş bakışı da çıkınca daha iyi görürüz sanırım. Tam şu karşıda çizilmiş figürler. Şurası kadın resmine benziyor. Yani saçı maçı var. Hayvansı figürlere de benziyor. Şurada sanırım örümcek tarzı bir şey var. İlginç. Karşıda görünüyor, kırmızımsı bir toprak var. Onu kaldırıp 10-15 santimetrede sanırım derinliğe inince farklı bir pigmentle toprağa ulaşıyorlar. O toprağı da kazıyarak bu figürleri çizmişler. Gerçekten o dönemde bunları neye göre yaptılar bilinmiyor ve çok da şaşırtıcı, ilginç. Burası, aşağıdaki kişiye sorduğumda, Paracas kültürüne ait çizimler demişti. Sanırım o da pek de bilmiyor gibi. Aşağı sorduğumda 2 soles çıkış, yani buraya çıkış ücreti var dedi de pek inandırıcı gelmedi bana. Orada da çizimli, yani taşın üzerine resimleri çizip satıyorlar. Şu elimdeki çizimde hemen şu karşıdaki figürün resmi. Ben görüyorum da kameradan gözüküyor sanırım. Bayağı iyiymiş. Şu anda hiç beklemediğim bir şey gelişti. Az önceki kuş bakışı baktığım yerden farklı bir araçla kişiler gelmişti. Sağ olsunlar beni de aldılar. Şu an farklı bir çizimin olduğu yere geldik.
Sanırım şurada ne olduğu yazıyor da silinmiş gibi. Şu karşıda gözüküyor zaten. Vay be. Bayağı iyiymiş. Yani özellikle buraya uzun süredir gelmemin sebebi de buydu. Çünkü ulaşım yok. Her yere de yürüyerek de gidilmiyor. Özel araç veya turda lazım. Turda sizi her yere götürmüyor. Gerçekten bugün dediğim gibi şansım yaver gitti. Birisine denk geldim. Şimdi beni farklı çizgilere de götürecekler yani. Şöyle biraz daha yaklaşayım, size göstereceğim. İnsan figürüne benziyor. Fakat buraya gelmeden önce Palpa isimli bir küçük kasaba vardı. Bir önceki kuş bakışı baktığım yerde oradaki kişi Palpa yerinde daha fazla çizimlerin olduğunu söylemişti. Paracas kültürüne ait. Aracın olması iyi. Şimdi bugün size daha önce kimsenin göstermediği çizimleri göstereceğim. Orka dedikleri bir çizim var. Tabi şuradaki karşı yoldan bayağı uzak, yürüyerek de ulaşması zor. Orka'da Piatas Gordas diyor. Bayağı da tarih yani 25 uzunluğunda 68 genişliğinde 25 metrede uzunluğunda diyor. Dediğim gibi Paracas ve Nazca kültürüne ait 150 yıl önce milattan 150 ve milattan 100 yıl sonra gibi bir şey. Tam anlayamadım. Çeviriden bakarsınız olmadı ses. Gerçekten etkileyici. Yani Orka'nın da Türkçesi şişman, taş katil, balina diye geçiyor. Acá está buena una foto, el que quiere tomar su foto aproveche. Está la orca atrás. Gerçekten etkileyici. Bu gördüğünüz tamamı alanda binlerce farklı çizimler bulunuyor. Gerçi şu karşıda tarım alanı var. Bir diğer kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Tabi burası ilk başta baktığım kuş bakışına çok yakın. Fakat araçla biz burayı es geçip farklı bir yere gittik. Sonrasında geri dönüp buraya geldik. Yani siz eğer gelirsiniz o ilk baktığım kuş bakışından çıkıp burada yürüyebilirsiniz. Çok da yakın bir yer. Bakalım burada da ne tür çizgiler var. Yalnız sürekli yükseğe çıktıkça bayağı yorucu oluyor. Havada sıcak. Şunu da söyleyeyim. Buraya geleceksiniz. Yanınızda bayağı bir su ve yiyecek, güneş kremi getirmeniz gerekiyor. Hava sıcak. O yüzden suya ihtiyacınız olacak. Bir de bakkalda vesaire de hiçbir şey olmadığı için yiyecek ihtiyacınız olacak yani. O yüzden bunlar önemli. Ben de yanında bayağı bir şeyler getirdim. Her neyse. Wow. Çizimler gözüktü. Sanırım çizimler. Nasıl bir çizimler bunlar, ben tam çözemedim. Şurada bilgisi var sanırım. Evet, 3 tane çizim var. Tabii pek de belli olmuyor. İsimleri de söylememişler. Hemen yine aynı tarihlerde. Paracas ve Nazca kültürüne ait. Bu kadar bilgi veriyorsunuz. İnsan... şaman. Okey, ismi buradaymış. Kusura bakmayın. Şaman çizimleri ve sus alidos diyor. Hemen şunun bir çevirisine bakayım. İlk defa Palpa ve müfettiklerin şamanı diyor. Umarım çizimlerde gözüküyordur. Hemen şu ileride. Sabah bindiğim araç ne yazık ki İK'ya gidiyormuş. Yani bütün çizgileri görmüşler. Nazca'dan buraya gelmişler.
sağlık olsun. Dediler ya, hatta gidiyorsan İK'ya götürelim de ben Nazka'dan otobüs bileti aldığım için mecbur oraya gideceğim. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki bütün çizgileri gördük. Şimdi Nazka'ya doğru otostop çekeceğim. Veyahut da yürürüm belki, bilmiyorum. Araçtaki kişiler de bayağı dikkatli olmamı söylediler çünkü tehlikeli vesaire olduğu için. Bir sonraki durağım olan Maria Reich Müzesi'ne gideceğim. Şunu da söyleyeyim. Burası 1930'larla 1950 yılların sonuna kadar Amerikalı antropolog Paul Kosok karbon-14 tekniği kullanarak bunların milattan sonra 500 yıllarına ait olduğunu keşfediyor. 1941 yılında da çizgilerin takvimsel ve astronomik işaretler olduğunu ortaya koymuş. Sonra da 1949'da da tekrar Amerika'ya dönüyor. Onun yerine de Alman Maria Reich Nazca çizgiler üzerine araştırmalara devam ediyor. İşte bu Maria Reich'in de onuruna müze kurmuşlar. Onun eşyalarını vesaire sergiliyorlar. Şimdi oraya gideceğim. Burası da Pan Amerikan otoyolu. Şuraya doğru yürüyeceğiz. Biraz daha yürüdüm. Tam şu karşıda farklı bir figürler de ortaya çıktı. Şu karşıda da var. Uçak da takip ettim, nereye gidiyor gösteriyor. Genelde Palpa ve ilk kuş bakışı baktığımız yerlerde tur attı. Sonrasında da gitti zaten. Şimdi şu karşıya gidelim. Şu karşıda da gözüküyor, ben görüyorum ama umarım kameradan da gözüküyordur. Sanırım orası bizim gördüğümüz yer mi diyeceğim de yok. Farklı bir çizim. Wow. Şuraya bakar mısınız ya? Adamlar dağın üstüne bildiğin sanat galerisine dönüştürmüşler buraları. Çizimler vesaire. İnanılmaz. Gerçi şuradan yürürsem tepeden bakarız gibi. Vaktimiz var zaten. O dediğimce çizim şu. Araçla da ulaşım var gibi. Tam bilemiyorum. Şimdi şuraya doğru gidelim. Tabii o resmi neye benzedi tam anlamadım. Bir yüz gibi bir şey var. İki tane kişi resmine benziyor. Yan yana çizilmiş. Şurada da sanırım farklı çizimler var. Şans eseri denk geldi o da. Çizimlere geldim. Deve kuşu tarzı çizimler diyor. Şurada baykuş var, balık. Şu en sondaki balık, şuradaki baykuş. Şunlar da deve türüne benzer bir çizimler diyor. Yani kamelidos, buho, pes. Çöl hayvanı çizimleri. Tabi burada da balık olsun, yani balık diyorum, hayvan türleri, insan figürleri, çiçekler, böcekler vesaire her türlü çizimleri yapmışlar. Tabi bu hayvanların uzunluğunda 30 metre 50 metre yeri geliyor, 180 metreye kadar ulaşıyor. Yani bayağı büyük çizimler. Mesela örümcekler 45 metre uzunluğunda, maymunlar da 93 metre, kertenkele 188 metre, kondor tarzı bir hayvan da 135 metre, balina, köpek, kedi, kuş her türlü var. Burası da 1994 yılında da UNESCO Dünya Miraslar listesine giriyor. Şansım yaver gitmiyor. Kimse almıyor. Yol kenarında da şurada da enteresan bir çizim gördüm. Size de onu göstereyim dedim. Tabii ne olduğu belli değil. İsmi cismi yok.
bırakan araç şudu. Changuillo diye bir yerde bıraktı, yani yine Panamerikan otoyolu da geçiyor. Burada da otobüsler için duraklar var. En iyisi biraz dinlenelim, devam ederiz. Şöyle aşağı doğru gidiyormuş benim. Ben ise biraz daha ileri gideceğim. Gerçi yakın, çok da uzak değil. Biraz dinledim, bir şeyler atıştırayım dedim, size de göstereyim. Şöyle dün kaju almıştım. 100 gramı 10 soles. Marka ait bizde şöyle kurabiye tarzı bir şey var. Ondan sonrasında şöyle de kara manduka dedikleri bir kurabiye tarzı, yine farklı bir şey var. Bunun da 206 gramı 327 soles falan. Yani buraya geleceksiniz, yanınızda yiyecek bir şeyler olması şart, çünkü dediğim gibi hiçbir şey yok. Şu karşıda sadece bir meyve satan bir yer var. Şu araçla geldim. Beni müzenin önüne kadar bıraktı. Şunu da söyleyeyim. Bir saat sonra o kişi tekrar buraya gelecekmiş. Yani Nazca gidiyor. Eğer karşılaşırsak seni götürürüm dedi. Bu yönden de gerçekten çok şanslıyım. Bir an önce elimi hızlıca tutup çabucak bitirip ona denk gelmek istiyorum. Şu ileride de restoranlar vesaire var. Meyve satan yerler de var. Müziğin de girişi bu. Şöyle de bir bilet. 8 soles. Neyse ki üstünde son 8 lira kalmıştı. Yani 8 soles kalmıştı. Onu da buraya verdim. Yani şurada da sanırım ismimizi yazıyoruz. Burada da kronolojik takvim sanırım gibi bir şey var. Balıklar, çizimler, değişik anlamadığım birçok çizim var yani. Çavin diyor. Şimdi içeri girip keşfedelim. Çıkışta da ismimizi yazarız ondan. Tamamı orijinal kafatası, mumyalar, kemikler vesaire. Tabii dediğim gibi bu müze Alman arkeolog Maria Recher'in buldukları eserlerle dolu. Nazca çizgilerini keşfeden arkeolog. İçeride ağır bir koku var. Şurayı görmek istiyorum. Gidebilirsem Nazca'da gideceğim. 1903 ile 1998'e kadar araştırmış biyografisi. Reiçi. Şöyle göstereyim de siz olmadı çevirden bakarsınız, bayağı uzun. Burada da arkeolog kişiye resimleri şu. Vay be, helal olsun gerçekten. O zamanlar imkanlarıyla araştırmışlar. Yine araştırdığı zamanların fotoğrafları. Şu da aracı Toros. Toros diyorum, Volkswagen. Bir şeydi de adını unuttum. Yine kendisinin resmi. Burada da gazete küpürleri vesaire var. Şu ne? Yazma. Şu da kuş türü. Hummingbird. O yani gerçekten daha büyük. Şu da keşfettiği aracı. Şu araçla o gördüğümüz çizgilere gidip keşfediyormuş. Kamyon diyor. Yine gazete küpürleri vesaire. Şu da kullandığı aletler. Metreler vesaire. Keşfettiği çizimler, figürler. Burada yine çizimler var. Hummingbird'ün kuş çizimi. Tabii hepsi orijinal. Bütün eserleri burada sergileniyor. Şu orijinal bir resim. Yani görüyorsunuz, kazıyarak
Bu figürleri çizmişler o zamanlar. Gerçekten helal olsun. Şu da diploması. Akıl işi değil. Adamlar o zamanlar, yani amaçları neydi bunları yaptıkları kimse bilmiyor. Hala gizemini koruyor. Nasıl diyeyim? Uzaylılar yaptığı da söyleniyor. Veyahut da şunu da söyleniyor. Bu çizimleri güneş takvim olarak da kullandıkları içinde yapmış oldukları da söyleniyor. Bazıları diyor su kanalları için, bazıları yolunu bulmak için yaptıkları da için de söyleniyor. Yani farklı söylentiler var. Burası da kaldığı yer, yatakları. Şu da bal mumu heykeli. Kap, çanak, bayağı bir şey var yani. Kamerası, saati. Wow. Koku bayağı iyi. Amlan bayrağı. Gerçekten helal olsun arkeoloğa. Uzun zaman keşfetmiş. Şu aracın içine de bakalım. Yıkık dökük. 2006 diyor. Vay be. Daha önce Ikea'da da görmüştüm. Tabi orijinal mumya. Şurada da seramikler var. Bu da kadın. Doğum yapan kadın. Şu da çocuğu. Ne enteresan. Yine farklı çizimler. Şurada da bir farklı figür var. Parakas. Öyle. Yo bakalım yine de. ¿Qué precio? Kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Tabii bu bayağı yüksek. Bugün yükseğe çıka öldüm bittim gerçekten. Gerçi burada da yine bir giriş ücreti ödeyeceğiz. Şurası kapalı gibi ama bilmiyorum, sorarız. Beni Nazca'ya götürecek kişiyi beklemedim. Burada da kuş bakışı olduğunu görünce buraya gelin dedim. İKA'dan Nazca'ya giden otobüsler vardı. Üst Torres'e dedim. Onlar beni buraya getirdi. Burada da hediyelik eşyalar var. Şöyle alkol içebildiğiniz bardaklar, kuşlar, çizimler vesaire. Şu hummingbird kuşu benim görmek istedim, bu da göremedik tabi. Taştan yapılmış şeyler, maymunlar vesaire. Çizimler bayağı net gözüküyor yol kenarında. Şurada yine farklı çizim var. Şu karşıda da dediğim gibi kedi figürü çizimi var. Çok da uzak değil yani, görünür gibi. 20 dakika 30 dakika sürersin sanırım. Olmadı oraya doğru yürürüz. Ondan sonra da Nazca'ya otostop çekeriz. Şu karşıda da geldiğim yerde. Gato isimli bir şey de yok. Yani kedi anlamında. Fakat hiçbir şey yok. Çöl. Veyahut da kaybolmuş gibi bir şey. Ay. Şurada bakın, şuraya doğru bir çizgi gidiyor. Şuradan da çizgiler gidiyor. Sanırım bu çizgiler o zaman da yönlerini bulmak içindi galiba. Bu taraf İKA'ya doğru gidiyor. Şu karşı tarafta da mezarlık vardı. İsmine bakayım. Ne mezarlığı? Yani mumyaların sergilendiği Pacheco, bir de Kavacim isimli mezarlıklar var. Tabi oraya gitmem imkansız. Ancak ulaşım aracı olması lazım. Şu karşı taraflarda kıpkırmızı kayalıklarla dolu. Yani o kayalıkları kaldırınca altta bir tabak oluyor. Yani şöyle beyaz kızımlı. Onları referans alarak çizimleri yapmışlar. Tabi bayağı bir kuru olduğu için, yağmur yağmadığı için bu zamana kadar da böyle kalmış. Deniz seviyesinden 330 metre yükseklikte bulunuyorlar. Bugün
şansım yaver gidiyor. O en son kuş bakışı baktığım yerde güvenlik dükkanı kapatıp dedi ben de Nazca'ya gidiyorum, istersen beraber gideriz dedi. Ben de onunla buraya kadar geldim. Sağ olsun bana her konuda yardımcı oldu. Şimdi Museo do Didattico Antonio de Beer'e geldim. Nazca dönemine ait mumyaların sergilendiği bir yer. Nazca meydanından buraya da taksiye 2 soles ödedim. Şimdi içeri girelim. Bakalım burada ne varmış ne yokmuş. Keşfedelim. Müzeye girdik. Bu da bahçesi. Fakat şöyle bir sorun çıktı. Daha önce dediğim gibi üstünde nakit para olmadığı için ödeyemedim. Dışarı çıktım. Para çektim. Tam tamına 20 soles çekmiştim. Giriş ücreti de 20 solesmiş. Bayağı pahalı. Her neyse. Bir kere girdik. Sanırım işte bu da Nazca kültürüne ait tekstil kıyafetleri. Şu resim bu tekstile çizilmiş. Koka yaprağı, poroto frijoles yani fasulye, payyar diye geçiyor. Bunları da ilk defa görüyorum. Pamuk ağacı. Şunlar da yine yaprak. Hatta şunların da ismine bakalım. İnka dönemine ait. Bunlar kırbaç gibi mi diyeceğim artık. Bayağı bir enteresan. Bunlar demiş yuka. Patates tarzı gibi bir şey. Ikima. Onu bilmiyorum. Bu demiş Mısır. Bunlar da Nazca kültürüne ait. Kahuaçi. Tekstil ürünleri, yünler, minler var. Burada da Periodo Inca diyor. Seyahat için galiba Pueblo Viejo. Anladığım kadarıyla o yıldız şeklinde. Inca kültürü, Tardío. Yine Inca epoka. Burada da Nazca kültürüne ait bir şey var. Bileklik tarzında bir şey var. Atkılar. Şurada da flüt gibi bir şey var. Taşlar vesaire bayağı iyi korumuşlar yani. Şurada da iğne tarzı bir şey var. Yani tekstil kıyafetleri diktikleri iğneler. Hepsi orijinal. Bu da sanırım müzik aleti. Yine burada iğne gibi bir şeyler var. Şurada taş figürler var. Ica Chincha. Burada ne varmış? Batan con restos pintura diyor. Kafa tasları insanlar. Nazca kültürüne ait. Tabi hepsi orijinal. Vay be bayağı. Evet şurada da gerçek insan mumyası var. Vay be. Yine çanak çömlek. Bayağı etkileyici. Diğer müzeden çıktım. Şimdi farklı bir yere geldim. Şöyle de göstereyim. 4 tane göreceğimiz yer var. Paradenos diyor. Arkeolojik diyorum. Piramit tarzı bir yer. Şurada da yine farklı bir çizgi var. Elteler. Las Aguajas diye. Sonra da Cantolog diye bir yer var. Toplamda diye 10 soles ödedim. Taksiye de 10 soles ödemiştim. Bakalım biraz Nazca pahalı geldi. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Gezeceğiz mecburen. Bu gördüklerinizde hepsi meyve ağacı. İlk göreceğimiz yer Cantolog isimli bir yer. 2 tane var böyle. Tabi ne amaç için bunu yapmışlar ben de bilmiyorum. Aşağı doğru da gidiyor. Sanırım su kanalı. Alttan su gidiyor. Dediğim gibi bunlar su kanallarıymış. İnternetten baktım. Hidrolik su kanalları diye geçiyor. Daha da böyle arkaya doğru gidiyor. Tabii kapatmışlar. Müzeden çıktım. Oradan buraya
25 dakika yürüdüm. Şu karşıda gözüküyor çizgi. Çizgi diyorum, figür. Buradan bakıldığında yüzü insanı anımsatıyor. Fakat bir yandan da hayvana da anımsatıyor. Değişik bir figür var yani. Aynen şu çizim. Tam şu karşıda. Nazca ve Palpa diyor. Yüksekliği 52.7 metre. Cabeza diyor. Yalnızca kafası. 77 metrede çizgisi, boy, genişliği 23 metre. Milattan önce sanırım 300'de, milattan sonra 100'lere doğru kadar dayanıyor. Bayağı da belirgin yani. Bizim geldiğimiz yer Agua Asmos. Şuradaki çizimden belli oluyor. Şu karşısı. Şu tam karşımda çizgi bulunuyor. Karşıdaki dağa doğru gidiyor. Şurada da yine parça parça ayrılmış yerler var. Burayı da bitirdik. Şuradaki karşıdaki polislerle konuşalım. Bakalım bizlere yardım edecekler mi? Las agujas, así es. El telar está. No, para allá. Ah, Mira, el telar está acá a la derecha. Allá te llevo. mi país está Turquía. Turquía, Sí, pero estoy vives Lima. ¿que tú solo estás viniendo? Sí. Sağ olsun polis arkadaş beni gideceğim yere kadar götürüyor. Bugün gerçekten şanslıyız. Polis aracıyla gidiyoruz böyle. Google haritalar yanlış gösteriyormuş. Polis aracı beni buraya kadar getirdi. Gerçekten iyi oldu. Bayağı da uzakmış. Tabii kontrolde yok. Şimdi şu karşıya doğru yürüyeceğim. Onlar bana yardımcı oldu. Ben de onlara çantamda yemediğim kurabiyeler vardı. Hiç açmadım daha doğrusu. Onları verdim. Böylelikle de ödeşmiş olduk. Tam şu karşıya doğru gideceğim. Bayağı da geç oldu gerçekten. Hızlıca bitirmem lazım. Buraya da bayağı bir çöp atmışlar, kirletmişler. Bayağı susadım. Hem de yoruldum. Fakat buna değdi. Şu geldiğim yere bakar mısınız? Şurada spiral şeklinde bir çizgi var. Şurası da yine farklı bölümden ayrılmış bir çizgiler. Burası da El Telar diye geçiyor. Mirador Natural diyor. Yani doğal bakış. Burası birinci yerde. Şurası da ikinci yer. Şu dağlarda da çizgi diyecektim de değilmiş. Sanırım yürüme yeri. Orası daha kestirme gibi, belki oradan giderim. Vay be. Bayağı iyi. Şu karşısı da Nazca. Şu karşı daha doğru da çıkıyor da. Fakat bugün ben çıkamayacağım çünkü bayağı yoruldum. Otobüs dediğim bu yani, bunlarla gideceğiz. Plaza de Armas. Metro, Sí, ¿cuánto costó? $2 soles. colectivo 2, sí, pero el Ok, muchas gracias. Muy amable. colectivo. Sí, sí. Burası da Nazca Meydanı. Sokaklarda çok fazla yemek satan sokak satıcıları mevcut. Tabii şu karşıda bir etkinlik var. Oraya gidip size onları göstermek istiyorum. Yine böyle kafe vesaire de satıyorlar. Tabii olay ne tam anlayamadım. Los aplausos, señores. Pisco Vamos a alkolü darle günü var. toda esa energía positiva. Claro Bebek que kız sí. dans ediyor. Bayağı etkileyici. İyi öğrenmiş. O dediğim pisco alkolü de bu. Ella sigue. Burada hazırlıyorlar. Pisco, Paracas, Ica, Nazca bu bölgelerde bayağı meşhur. Ve bu bölgelerde de
bayağı üzüm yetiştirmeciliği çok olduğu için alkollerde bayağı meşhur. Bugün de onların günü var. Oye, oficial, Oradan segunda şahane. que se viene, ¿qué número? Ahora vamos a Tabii presentar a nuestros alkol içmediğim alumnados için Liam y Josephine. bir şey Van a diyemeyeceğim. realizar un baile libre. Fuertes aplausos para nuestras niñas. Meydanda oturdum, dinleniyorum. Çıkardık. Yürüyemiyordum. Bacaklarıma ağrılar girdi, kramp girdi. Yani girmesi de normal çünkü sabah ondan beri yürü harap olduk. Videoda en iyisi burada sonlandırmak lazım. Çünkü daha da devam edemeyeceğim. Sizlere elimden geldiğince bugün detaylı Nazca çizgileri gösterip tanıtmak istedim. Gerçekten benim açıdan her ne kadar zor olsa da bir o kadar da keyifliydi. Çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Eğer aklınıza bir soru vesaire takılırsa da yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevaplarım. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.